Merhaba sevgili dostlar. Merhabalar. Bugünkü konumuz çocuk eğitiminde ceza. Çocukken size verilen bir cezanızı hatırlıyor musunuz? Bu ceza sizce işe yaramış mıydı? Yoksa sizin daha da öfkelenmenize mi neden olmuştu? Mesela Barış, sana sorayım. Aklında kalmış, çocukluğundan kalan böyle bir ceza örneği var mı? Var, bizim bir küçük bakkalımız vardı küçükken. Orada biz bir şeyler atıştırıyorduk. Babamızdan, annemizden izinsiz tabii. O süreçte yakalandığımız vakitte sert tepkilerle, cezalarla karşılaşıyorduk. Sonunda bizim davranışımız değişiyor muydu? Hayır. Ama anne babamız olmadığı zaman kardeşimle beraber atıştırmalıkları yiyorduk. Mesela bu örnek verilebilir. Çok iyi biliyorsunuz ki kültürümüzde kızını dövmeyen dizini döver, eti senin, kemiği benim gibi sözleri çokça duyuyoruz. Aynı zamanda dayağın cennetten çıkma olduğuna dair saçma düşüncelerimiz de mevcut. Bunların hepsi aslında fiziksel cezayı öven, normalleştiren durumlar. Sadece bizde mi böyle peki? Kesinlikle hayır. Mesela Amerikan kültüründe yerleşmiş olan spare the rod, spoil the child sözü var. Bunu Türkçe'ye çevirecek olursak sopa olmazsa çocuk şımarır minvalindedir. Demek ki her yerde böyle saçma düşünceler yer alabiliyormuş. Peki dayak yoksa nasıl ceza olacak? Nasıl olmalı? Hepsini sizin için anlattık. Konuya geçmeden önce bu kanalda sizler için gebelik, çocuk eğitimi ve popüler psikoloji üzerine eğitici içerikler hazırladığımızı hatırlatmak istiyorum. Bu çabanın karşılığında videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Çocuklarınızın eğitiminde kullandığınız her şey çok planlı olmalıdır. Yapmış olduğunuz en küçük hata çocuğunuzun gelecek hayatında ciddi problemlere yol açabilir. Hiç kelebek etkisi diye bir şey duydunuz mu? En yakın zamandan örnek vermek gerekirse geçenlerde Sağlık Bakanı'nın attığı bir tweet vardı. Bir virüsün Wuhan'da kanat çırpması bütün dünyada fırtınaya sebep oldu gibi bir şeydi. Yani çocuk eğitiminde yapılan küçücük bir yanlış çocuğunuzun karakterinde büyük bir bozukluğa neden olabilir. O yüzden ceza yöntemini gelişigüzel değil, son derece bilinçli bir şekilde kullanmalısınız. Öncelikle şunu iyi bilmelisiniz ki ceza yönteminin getirdiği öngörülemeyen sakıncalar oluşabilir. Yani ceza ile terbiye etmeye çalıştığınız çocuğunuzda bu yöntemin etkisi önceden kestirilemez. Ama ödüllendirme yönteminin etkisini kestirmek hiç de zor olmaz. Çünkü çocuğunuzu ödüllendirdiğinizde ona bu davranışı yaptığın için seni ödüllendiriyorum, bu davranışı yapmaya devam et diyorsunuz. Ama tam tersi ceza yönteminde ise çocuğunuza bu davranışı yapma diyorsunuz. Tamam hocam, ne kadar güzel işte, yapmasın çocuk istemediğimiz şeyi diyebilirsiniz. O zaman ben de size derim ki siz çocuğa ne yapmayacağını söylediniz ama ne yapacağını söylemediğiniz için çocuk bocalayabilir. Farklı istenmeyen davranışlara yelken açabilir. Kısaca ceza çocuğunuza ne yapılması gerektiği konusunda bir açıklık getirmez. Çocuk kendisinden ne istendiğini bilmediği için sizin verdiğiniz ceza sonrasında belki de şu an yaptığından daha kötü bir davranışla karşınıza gelebilir. O zaman ne yapacaksınız? Yine aynı cezayı uygulamaya devam mı edeceksiniz? Tabii ki hayır. Cezanın bir sakıncasından bahsettik. Daha başka ne sakıncaları olduğunu öğrenelim. Sonrasındaysa kullanırken dikkatli olmanız gereken ceza yöntemini anlatalım. Şimdi sakıncaları iyi dinleyin ki yöntemi anlatırken kafanızda herhangi bir soru işareti kalmasın. Cezanın ikinci sakıncası ortaya çıkardığı yan etkilerden kaynaklanır. Ceza alan kişi ceza vereni veya ceza alınan ortamı sevmemeye başlayabilir. Evde sürekli ceza ile içli dışlı olan bir çocuk anne veya babasına karşı bir kin, öfke biriktirebilir veya cezalandırılan öğrenci öğretmeninden, müdüründen nefret edebilir. Okulu sevmemeye başlayabilir. Ceza verilirken bunlar da göz önünde bulundurulmalıdır. Hiç unutmuyorum, ilkokulda müdür yardımcısı beni bir köşeye sıkıştırıp hakaretvari bir şekilde herkesin içinde azarlamıştı. Üzerinden yıllar geçti, hala unutmuş değilim bu adamı. Sizin de vardır mutlaka böyle anılarınız. Ben o müdür yardımcısına hep öfke doluydum. Aynısı çocuğunuzun başına da gelebilir. Hatta hiç farkında olmadan siz bile bunu ona yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi cezanın sakıncaları azımsanmayacak cinsten. O yüzden bu sakıncalar göz önünde bulundurularak cezayı etkin bir öğrenme durumu olarak kullanabilirsiniz. Bunu 5 adımda yapabilirsiniz. 1.
Öncelikle anlamalısınız neyi? Tabii ki ceza vermeyi düşündüğünüz istenmeyen davranışın neden ortaya çıktığını. İsterseniz bu 5 maddeyi örnek üzerinden giderek anlatmaya devam edelim ki akılda kalıcılığı artmış olsun. Örneğin çocuğunuzun dağınık olmasını ele alabilirsiniz. Siz de bu örneği evinizde yaşanan veya yaşanacak olan istenmeyen davranış üzerine uygulayabilirsiniz. Neydi ilk maddemiz? Önce çocuğunuzun sürekli dağınık olmasını neye bağlayabiliriz? Belki de bu davranışı babasından gördüğü için kendisi de uyguluyor. Başka bir ihtimal, düzen, tertiple alakalı konularda kendisine bir görev düşmeyeceğini düşünüyor olabilir. Evde her şeyi annesi çekip çeviriyorsa çocuk da kendi arkasında toplayacak kişinin annesi olduğunu düşünebilir ve çeşitli varyasyonlar olabilir. Bunlar üzerine düşünülüp istenmeyen davranışın neden kaynaklandığını anlamaya çalışmalısınız. Biz şimdi ikinci maddemize geçelim. Ceza verilecek istenmeyen davranışın yanı sıra istenen davranışın ne olduğu açık seçik bir şekilde çocuğa ifade edilmeli ve çocuk istenen davranışı her yaptığında ödülle bu davranış pekiştirilmelidir. Kalktığında yatağını toplamazsan hafta sonu birlikte gideceğimiz Luna Park iptal olur. Bilgin olsun denilmeli ve ardından yatağını topladık toplamadığı gözlemlenmelidir. Eğer topladıysa Luna Park harici ara bir ödülle çocuğun bu davranışı yapma isteği pekiştirilmelidir. 3. Ceza verilmeden önce az önce de dediğimiz gibi cezanın geleceğinin ikazları yapılmalıdır. 4. Çocuğunuzla istenmeyen davranışın neden istenmediği ve istenen davranışın neden istendiği üzerine anlamlı bir konuşma gerçekleştirilmelidir. Ve 5. Belki de en önemlisi, vereceğiniz ceza istenmeyen davranış her ortaya çıktığında tutarlı bir biçimde uygulanmalıdır. Ceza konusunda anne ve baba aynı fikirde olmalıdır. Biri aman be çocuktur bu deyip geçiştirirken bir diğeri ceza verirse az önce bahsettiğimiz sakıncalardan biri, yani cezalandırandan uzaklaşma, onu sevmeme veya ona kin, öfke besleme durumları yaşanabilir. Anne ve babalar ceza hususunda birlik halinde olmalıdır. Bu 5 basamağı her türlü istenmeyen davranışa karşı uygulayabilirsiniz. Bu ceza yönteminde en önemli hususlar tutarlılık ve istenen davranışın pekiştirilmesidir. Cezayı uygularken ne yapmanız gerektiğinden bahsettik ama neler yapmamanız gerektiğinden bahsetmedik. Videonun başındaki sakıncalarda da asla aklınızdan çıkarmayın tabii ki. Öncelikle ceza esnasında sözleriniz mutlaka istenmeyen davranışa yönelik olmalıdır. Yani çocuğunuzun şahsına hiçbir şekilde olumsuz yorum yapmamalısınız. Çünkü bu olumsuz yorumlar çocuğunuzun gerçekten söylediğiniz biriymiş gibi hissetmesine sebep olabilir ve bu durum travma olarak bütün hayatını olumsuz anlamda şekillendirebilir. Ceza yöntemini kullanırken yapılan bir başka hata ise cezanın geciktirilip unutulup gitmesi. Şimdi söyleyeceğimi duyunca daha net anlayacaksınız. Baban akşam gelince yaptıklarını söyleyeceğim deyip bunun unutulup gitmesi. Çok tanıdık geldi değil mi sizlere? İşte bu örnekteki anne gibi gecikmeli bir ceza yöntemi kullanmanız çocuğunuzun istenen davranışı öğrenme sürecinde çok az etkili olacaktır. Nasıl gecikmeli ödül istenen davranışı çok az pekiştiriyorsa, geciktirilen ceza istenmeyen davranışın yok olmasında o kadar az etkili oluyor. Bu söylediklerim çerçevesinde ceza yöntemini verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Videoyu beğenmeyi, böyle faydalı içeriklerin devamı için abone olmayı unutmayın. Bu arada bildirim zilini açarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Açıklama kısmındaki linkten Telegram grubumuza sizleri bekliyorum. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.